Merhaba, ben Fadime. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bir dönem önce yapmış olduğum, elimde olan iplerle değerlendirme amacıyla yapmış olduğum, masamda da sadece bir kere kullanmak kısmet olan bir şömen tabliyi battaniyeye çevirişimi anlatmak istiyorum bugün size. Şömen tableyi böyle yaklaşık 18 tane motiften oluşan bir şömen table hazırlamış. Masamın tam ortasına yerleştirmiş. Üzerine de hazırlamış olduğum yemekleri servis tabaklarıyla dizmiştim. Kenarlarda da kendi servislerim vardı. Peçeteler vardı kırmızı. Onların üzerine tabakları koymuştum. Ve şöyle de bardak altları hazırlamıştım. Bir kere kullandım. Daha sonra bunlar böyle evin bir köşesinde yıllardır bekliyorlar. Onun için ben düşündüm, taşındım. Bunu battaniyeye çevirsem daha kullanışlı olacak. Çünkü şu an başka servisler kullanıyorum. Buna gerek kalmadı. Yılda bir kere yılbaşında aklıma gelecek de kullanacağım falan diye bekleyip durmaktan da sıkıldım. Bekle bekle nereye kadar diyoruz ve hemen değiştiriyoruz efendim. Başlıyorum ben burada nasıl yaptığıma. Bunlar da bardak altlarımdı. Hala kullanılabilir. Şu an ben ipimi çok eskiden almış olduğum için ipimin devamını bulabilir miyim, bulamaz mıyım bilemediğim için büyük ihtimalle bunları da kullanacağım. Eğer ipim yeterse de bunlar bardak altı olarak kalabilir. Battaniyemle de uyumlu olurlar. Hemen size ipimden de bahsetmek istiyorum. İpim şöyle bir ip arkadaşlar. Ne cismini hatırlıyorum, ne ismini hatırlıyorum. Böyle incecik bir kırmızı ipim var. Şöyle 3 katlı. Hiçbir fikrim yok. Yani gerçekten bunu normal ince pamuk ipten de örebilirsiniz. Kalın pamuk ipten de örebilirsiniz. Yün iplerden örebilirsiniz. Veya elinizde olan kullanmadığınız kılığınızı, kıyafetinizi sökerek de örebilirsiniz. Özellikle çocukların bebeklik kıyafetleri falan bu işler için eğer birisine vermiyorsanız bazen biliyorsunuz bazı kıyafetler çok yıpranmış oluyor, lekeli oluyor veya bir tarafı sökük oluyor falan. Çöpe gideceğine böyle bir şey de kullanmanızı tavsiye ederim. Yani iyi bir ip alayım dediğinizde bugün bir ipin fiyatı ne kadar olduğunu 3 aşağı 5 yukarı hepimiz biliyoruz. Şöyle de bir beyaz ipim var. Bu da akrilik karışımı bir ip. Bunun da gerçekten markasını hatırlamıyorum. Bu da dediğim gibi pamuk iple, yün iple, her türlü iple örebilirsiniz. Battaniye zaten böyle üzerimize direkt giymeyeceğimiz bir şey olduğu için kaşındırır, alerji yapar falan gibi bir derdi de olmayacağı için istediğiniz şekilde örebilirsiniz. Şimdi ben kırmızı ipin bir tarafı alayım. Motifimizin orta bölümünden başlayalım. Şöyle bir zincir çekerek başlıyorum. Şunları da birazcık daha geriye alsam iyi olacak. Beş tane zincir çektim. İlk zincirime batıyorum. 2 numara tığ kullanıyorum şu an. Siz ipinize hangi tığ uygunsa kalınlığına onu kullanabilirsiniz. Motifler küçük olmuş, büyük olmuş hiç önemli değil. Ben size sonunda ölçü de vereceğim. Ben battaniyemin eğer el verirse 1.20'ye 1.20 yapmayı planlıyorum. 10'a 10 ya da 11'e 10 yapmayı planlıyorum. 11 motifi 11 motif yapmayı planlıyorum. Ama tabi dediğim gibi bu ipleri çok yıllar oldu alalı. Devamını da birkaç yere sordum bulamadım. O yüzden artık elimizden ne çıkarsa diyoruz. 3 zincirle yukarıya çıkıp tığıma ipimi dolayıp ikili trabzan yaptım. Araya 2 zincir çekiyorum ve buraya 6 tane ikili trabzan yapacağım. İlk 3 zincirden sonra bir tane trabzan yaptım. Aradaki görüntümüz bozulsun istemedim. 2 zincir çekiyorum ve 2 trabzan daha yaparak devam ediyorum.
Ben buradaki motifleri kaç numara tığ ile ördüğümü bile hatırlamıyorum. O kadar eski bir örgü. O yüzden şu an şöyle bir baktım da üçlü trabzan yapmışım gibi gözüküyor bunları. Ama sanırım ben bunları bir numara tığ ile örmüşüm. O yüzden şu an ikili trabzan ile denedim. Az önce bir tane küçük motif yaptım. İkili trabzan tam oldu. O yüzden üçlü trabzanlar büyük oldu. Şu an böyle devam ediyorum. Siz nasıl istiyorsanız ikili veya üçlü trabzan da yapabilirsiniz. Şu an benim 6 tane ikili trabzanım oluştu. Bir zincir çektim. Tığıma doladım ve zincirimin tepesindeki noktaya batıyorum ve 3 tane ilmeğimi birden çekerek şöyle bir görüntü elde ediyorum. 1 2 3 zincir çektim ve yukarı çıkıyorum. Ve şuradaki ilk yuvaya batıyorum. Zincirimle çıkmış olduğum ilk yuvaya batıyorum. 1 2 tane trabzan yaptım. İkili trabzan yaptım. Araya zincir çekmeden yandaki yuvaya geçiyorum. İki tane ikili trabzan yaptım. Araya 2 zincir çekiyorum. Yine aynı yuvaya batıyorum. 1 2 de çektim. 1 2 de çektim. Zincir çekmeden yan yuvaya geçiyorum. İki zincir çektim. Ve bizim şöyle bir görüntümüz var arkadaşlar. Şöyle masama koyayım, ben burayı büyüteyim videoda. Şöyle bir görüntümüz var. Sadece aynı yuvaya battığımız iki tane iki trabzanın arasına zincir çekiyoruz. Yan yuvaya geçerken zincir çekmeden devam ediyoruz. Bu sırayı tamamlıyorum ve geliyorum. Yine yan yuvaya geçme noktasındayım. Zincir çekmeden tığıma doladım. Yan yuvaya batıyorum. Bir önceki sırada zaten iki tane trabzanım vardı. Bir tanesi 3 zincir, bir tanesi trabzan. İkisini ikili trabzan olarak sayıyorum. Burada bir zincir çektim. Tığıma doladım. İlk trabzan saymış olduğum zincirimin tepesine batıyorum ve üçünü birden çekerek burada bir bütünlük sağlıyorum. Sıramız da bitiyor. Tekrar 3 zincir çekerek yukarıya çıktım. Tığıma doluyorum. Buraya 3 tane trabzan yapacağım. Baştaki 3 zincirimi de bir trabzan saydığım için 2 tane trabzan yaptım. Yandaki diğer yaptığım trabzanlar 3 tane olacak. Şimdi şuradaki bölümü atlıyoruz arkadaşlar. Burayı atlıyoruz. Şuradaki köşe olarak yapmış olduğumuz trabzanlarımızın ortasındaki zincire batıyoruz. Ve burada 1 2 3 trabzan yaptım. Araya 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yuvadayım. 1 2 3. Burada yine 2 zincir çekerek devam ediyorum. Bu sırada şuradaki 2 tane trabzanla dolgu yapmış olduğum yuvaya, tam köşeye 3 trabzan 2 zincir yapıyorum. Tekrar 3 trabzan yapıyorum ve arada 2 zincir çekiyorum. Bir alt sırada zincir çekmeden yan yuvaya geçmiştik. Burada 2 zincir çekiyorum. Şöyle bir görüntümüz olacak. Bir sonraki sırada buluşalım. Şuradaki birleştirme noktamız yine alttaki gibi olacak. Buraları unutmadan devam ediyoruz. Geldik bir sonraki sıramıza. Burada 3 zincirli yukarıya çıktım. Bu 3 zincirim ilk trabzanım. Bu boşluğa 4 tane trabzan yapıyorum. Zincirim dahil. Ve şurada 2 zincirimle karşıya geçmiştim. Şimdi 4 zincir çekiyorum. Ve karşıya geçiyorum.
4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan yapıp sonra 4 zincir çekerek motifimizi bitireceğiz. Şöyle, daha doğrusu motifimizin beyaz bölümünü bitireceğiz. Şurada ipim de bitmiş benim, onu da bağlayayım. Bu sıramız böyle olacak arkadaşlar. Şimdi şurada 2 tane zincirden sonrayı da şöyle göstereyim. Orada bir boşluk olmasın. Arada 4 zincir. Şöyle devam edecek bu sıramız. Sanırım ben bunu bir numara ile falan örmüşüm. Görüyorsunuz beyazım neredeyse aşmak üzere. Birazcık elimi sıkarak öreceğim bir sonraki yaptığım motifte. Çünkü battaniyenin bir tarafı geniş bir tarafı sıkışık olmasın. Ona da dikkat etmem gerekiyor. Şimdi arkadaşlar ben burada ipimi bağlayacağım. Ve burası bizim motifimizin son sırası, beyaz olarak kırmızı ipimize geçeceğiz. Ve sıramın sonundayım. Aynen tüm motif boyunca yapmış olduğum gibi bir zincir çektim, tığıma doladım, zincirimin tepesinden ilmek aldım. Şu an tığımda 3 ilmeğim var ve hepsini aynı anda çekiyorum. 2 zincir çekerek beyaz bölümü bitiriyorum. Şöyle bir görüntümüz var arkadaşlar. Bunu kolaya koyarak veya hazır sprey kolalar var. Onlarla püskürterek, sertleştirip daha sonra şuralarından bağcıklar yaparak veya şu kalan ipinizle şuradan zincir çekip şuraya tekrar geri dönüp bir bağcık yaparak çam ağaçlarınızı veya evinizin çeşitli yerlerinde süslemek için de kar tanesi olarak da kullanabilirsiniz. Bu hali bile yeterli. Ama istiyorsanız kırmızı kısmını da şöyle bir sıra çevirebilirsiniz veya bir sıra sık iğne de yaparak çevreleyebilirsiniz. Şimdi geliyoruz kırmızı bölümümüze. Düğümler aynı yerde olup kalabalık yapmasın diye başka bir noktadan kırmızı ipimi bağlıyorum. Ve hemen buraya 3 zincirle bir başlangıç yapıyorum. Bu boşluğumuza tam köşedeyim. 6 tane ikili trabzan yapacağım. Baştaki 3 zincirimi de sayıyorum. Toplam 5 tane yapacağım. Diğerlerinde 6 yapacağım. Altı tane ikili trabzanımı yaptım ve şurada hemen diğer beyaz trabzanlarımın üzerindeyim. 1 2 3 tane daha trabzan yaptım. Şurada da bir tane, şuraya 4 tane zincir çekmiş olduğumuz yuvaya bir tane ikili trabzan yaptım. Tığımı doluyorum. Alttaki yuvaya batıyorum. Aradan tığımı çıkarttım. İpimi alıyorum. Buraya uzunca bir üçlü trabzan yaptım. Şöyle bir görüntümüz var. Tekrar göstereyim burayı. Bir tane dörtlü zincir çekerek oluşturduğumuz boşluğa ikili trabzan yaptım. Bir tane de üçlü trabzan yapacağım. Tam ortaya şu alttaki sıradaki yuvaya giriyorum. Buradan bir ilmek çıkarttım. 1 2 ve 3 kere de çekerek uzun bir trabzan yaptım. Sonra şuradaki 4 zincirle oluşturmuş olduğumuz yuvanın içerisine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum ve boşluklarımız böyle olacak. Sonra dönüyorum. Beyazların üzerine 3 tane trabzan yapacağım ikili. Sadece şuradaki alt sıraya atladığımız trabzanımız üçlü. Onu da uzatarak yapıyoruz. Onun dışında bütün trabzanlarım ben şu an ikili yapıyorum. 3 tane trabzan yaptım yine beyaz trabzanlarımın üzerine ve bu boşluğa 6 tane trabzan yapıyorum. 2
3, 4, 5 ve 6. Ve şuradaki beyaz trabzanların üzerine 3 tane trabzan yapıyorum. Ve yine buraya bir tane ilk boşluğa, bir tane alttaki boşluğa gidiyoruz. Uzunca çekiyorum. Üçlü bir trabzan ve yine geri dönüyorum. İlk boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle bir görüntümüz var şu an. Ve bu sırayı da bitiriyorum. Buluşuyoruz. Son sıramıza geldik arkadaşlar. Son sıramızda 3 zincirli yine yukarıya çıkıyorum. Buraya 6 tane trabzan yapmıştık. 1, 2, şurada 1, 2, 3. Baştaki 3 zincirimi de sayıyorum. 3 trabzandan sonra 2 zincir çekiyorum. Yandaki trabzanımın tepesine batarak 1, 2, 3 trabzanımı dengeleyerek şöyle bir görüntümüz oluyor. Buradaki 2 tane zincirimiz bizim motiflerimizi birleştirirken işimize yarayacak. Tam orta noktasına sık iğne ile batarak motiflerimizi birleştirmeye devam edeceğiz. Bu noktadan sonra şu 2 zincirden sonra bütün trabzanlarımızın tepesine trabzan yaparak gidiyorum. Şurada yine ilk 3 tane trabzanımın tepesine trabzanlar yapacağım. Şöyle bir bakayım, yanlışlık olmasın. 2, 3. Şurada 2 tane zincir yaparak devam ediyorum. Bir tane trabzan karşıya geçiyorum. İpim çok eski olduğu için artık her yerden düğümler çıkıyor. Onları da saklaya saklaya gidersem iyi olacak. Böyle battaniyeleri illa bu renklerle yapmak zorunda değilsiniz. Her renkle yapabilirsiniz. Bebek battaniyesi olarak da yaptığınızda daha bebeklere uygun, tüyleri çıkmayan, naylonumsu olmayan iplerle örerseniz, pamuk ipler, bebek ipleri, bambu ipler çok güzel olacaktır arkadaşlar. Bebekler için de yapılabilecek güzel bir motif ve bir de keyifli de bir motif. Eğer vaktiniz varsa gün içerisinde bayağı bir motif örebilirsiniz ve güzel de duruyor. Tam ortadayım. 2 zincir çekerek devam ediyorum. Bu sıramız böyle devam edecek. Görüyorsunuz benim motifim birazcık büyük oldu sanki. Bir sonraki motiflerimi daha da sıkarak öreceğim. Bir de şundan dolayı da büyük olmuş olabilir arkadaşlar. Ben bu örgüleri ördüğüm zaman tığımı şöyle tutarak örüyordum. Şöyle hepimizin bildiği şekilde örüyordum. Şu an böyle öremediğim için artık. Bu da birazcık örerken daha uzun örmenize neden oluyor. Biraz ondan da büyük oldu sanırım. Çünkü burada ben üçlü trabzanlar yapmışım. Ve yanlış hatırlamıyorsam bu birazcık daha sıkışık oldu. Bunu ben 2 numarayla ördüm. Şu an size göstermek için çok güzel oldu. Şu an böyle gördüğünüzde gayet güzel bir açıklık var. Net görünüyor. Bütün trabzan sayıları, zincirler. Burada o kadar net görünmüyor. Sıkışık sıkışık görünüyor. Şöyle bir çekiştirmem gerekiyor nasıl yapmışım diye. Ama burada daha güzel oldu. Keşke bütün battaniyeyi, şunları da dahil aynı yöntemle örseymişim. Ama olsun, bu da size fikir versin. Belki siz de birazcık daha
büyük bir tığla örersiniz, daha kalın bir yünle örersiniz, daha da güzel olacaktır. Şimdi size söylemek istediğim bir konu var. Burada motiflerimizi birleştirirken şuradan başlıyoruz. Bu aralara motiflerimiz geliyor. Şöyle baktığınızda bizim motiflerimiz şu aralara girerek devam edecek. İster örerken birleştirin. Evet, kameramın şarjı bitmiş ve ben burada uzun uzun anlattım. Baktım arada nerede kalmışım diye. Şimdi burayı bir söküyorum ve yeniden size nasıl eklediğimi anlatacağım arkadaşlar. Şurada benim bir tane önceden yapmış olduğum motif vardı. Bu da şu an yeni yapmış olduğum motif. Bunu size bu konuyu anlattıktan sonra söküp daha sıkışık öreceğim ve bir numara tığ ile örerek battaniyemi tamamlamaya çalışacağım. Şimdi bizim motiflerimiz bir tanesi bitmiş, bir tanesi bu haldeyken eklemeye başlıyoruz. Şurada bir zincir çekiyorum. Şu karşıdaki iki zincir olan yuvaya batıyorum ve dönüyorum bir zincir ile buradaki motifime devam ediyorum. Bir tane ilmeği alttaki trabzanın tepesinden çıkarttıktan sonra şöyle göstereyim. İkili trabzanlar yapacağım yine. Bir kere çektim. İkinciyi de şuradaki karşıdaki trabzanın tepesine batıyorum ve aynı anda üçünü birden çekerek şöyle bir birleştirme yapıyorum. Tekrar göstereyim. Karşıdan ilmeğimi çıkarttım. Hepsini aynı anda çekerek tamamlıyorum. Çektim. Üçünü birden çekiyorum. Bu ikili olanların hepsini böyle 10 tanesini tek bir yönden, tek bir taraftan birleştirerek, bu motif altıgen bir motif. Tek tarafını birleştirerek 10 tanesini upuzun yaptım. Daha sonra 2 tane 10 tane yaptıktan sonra da şu işlemi yaptım. Onu da hemen size beyaz ipimle göstersem daha güzel gözükecek. Onu da beyaz ipimle göstereyim. Siz tabii ki kırmızıyla bitirdiyseniz motifinizin kenarına kırmızıyla, beyazla bitirdiyseniz beyazla yapacaksınız. Şöyle şuradan başlayalım. Şuradan başlıyorum. İpimi ikisinden geçirerek bağladım. Zikzaklı bir şekilde olacak. Bir tanesi öne doğru çıkıyor, bir tanesi geride, bir tanesi geride. Bundan sonraki önden olarak devam edecek. Buralar çok kolay, hiç gözünüzde büyütmeyin. Zaten gelişine doğru eklemeler yaptığınızda bu şekil oluyor. Ve şurada bağladıktan sonra ipimizi, burada tabi siz 2 kere 3 kere bağlayın. Ben şu an sökeceğim için bir kere bağladım. Şurada şöyle bir işlem yapıyorum. İpim alttan gidiyor. İlmek kaydırma yapacağım. Bir buradaki trabzanın tepesine batıyorum. Bir karşıdaki trabzanımın tepesine batıyorum. Ve çıkarıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Bir buradan batıp alttan ipimi çıkarıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Görüldü mü acaba videoda? Şöyle yaklaştırayım birazcık daha. Şöyle bir görüntümüz oluyor. Tabi bu kırmızılı olduğu için de çok güzel bir şekilde bağlanmış oluyor. Bir tane de kameraya iyice yaklaştırarak yapayım. Burada trabzanımın tepesine battım. Karşıdaki trabzanımın da tepesine battım. İpimi alıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Bu kadar. Eğer bunu ben yapmak istemiyorum diyorsanız da sık iğne ile de birleştirebilirsiniz.
veya şu ikisinin arasında yapmış olduğum işlemle de birleştirebilirsiniz. Ben şimdi bayağı bir önümde yol var. Motiflerimi yapıyorum. Elimden geldiğince sıkı sıkı yapıyorum. 1 numara ya da 1.1 numara tığımı buluyorum önce ve daha sonra tüm motiflerimi ekliyorum ve karşınıza geliyorum. Tüm detayları da iplerle ilgili ve gramla ilgili detayları da o zaman veriyorum. O noktada buluşalım. Evet efendim. Uzun aşamalardan sonra battaniyemi bitirmiş bulunuyorum. Karşınızdayım. İstediğim kadar büyük olmadı. Ben 1.20 yapmak istiyordum. 1.15'e 1.15 oldu. Fena değil. Elimizdeki ipler anca bu kadar oldu. Bir tane de şöyle bir bardak altımız oldu. Bunu da artık battaniyeme sarılıp yanımda kahvemi çayımı içerken bardak altı olarak kullanırım. Henüz ipimi de koparmadım. Burada bekliyor bu. Hemen size detaylarını anlatmak istiyorum. Geri dönüşüm battaniye dedim. Şimdi bu kırmızı ipimi de ben daha önceden neydi hatırlamıyorum. Büyük ihtimal bu kırmızı ipim benim bir bluzumdu. Onu da ben örmüştüm. Daha sonra masa için kullandım. Şömen tablo yaptım ve bardak altları yapmıştım 4 tane. Onları da battaniyeme ekledim kalan iplerle. Ama şu beyaz neyin geri dönüşümüydü hatırlamıyorum. Sökmüşüm bir şeyden. Söküntü halde bir ipti. Şöyle gördüğünüzde de hemen anlayacaksınız. Bu yeni bir ip değil, böyle sökülmüş yani. Artık o kadar çok şey örüyorum ki bazen bana gösteriyorlar, bunu sen ördün bana diye, ben hatırlamıyorum. O noktadayım. Neyse efendim, gelelim battaniyemizin ölçülerine. Kare bir battaniye oldu. 1.15'e 1.15 ölçülerinde ipim ince akrilik bir ip. İstediğiniz her ipten örebilirsiniz. Kalan yünlerden örebilirsiniz. Söktüklerinizden örebilirsiniz. Bebekleriniz için yapıyorsanız her ipten örmeyin. Onlar için özel üretilmiş, dökülmeyen, kaşındırmayan, ağzına gözüne gitmeyecek, tüylenmeyen iplerden örmenizi tavsiye ederim. Böylece kimse zarar görmez. Tığım 1.1 no tığ ile ördüm. Ben size 2 numara ile göstermiştim ama sonra onu sökmek durumunda kaldım. Yeniden ince tığım ile ördüm. Kiloda 670 gram ip kullandım. Tüm battaniyenin ölçüsü bu. Bardak altı bir tane, zaten o dahil değil. Ben bunu TV battaniyesi olarak kullanacağım. Siz de istediğiniz ölçüde örebilirsiniz. Güzel de bir motif. Bundan şal da yapabilirsiniz. Başka yerlerde de kullanabilirsiniz. Her tanesine benzemesi benim çok hoşuma gitti. Bu da benim kendi kendime hediye etmiş olduğum bir yeni yıl hediyesi oldu. Şu ara o kadar çok işim var ki bu battaniyenin altına girmek, kafama kadar içine gömülmek ve hiç dışarı çıkmak istemiyorum. Ama maalesef böyle bir lüksüm yok. Çok işim var ve dilerim hepimiz işlerimizi halletmiş olarak, keyifle, her şeyi güzelce kucaklayarak, severek, sevilerek güzel yıllar geçiririz. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.